Merhaba, Mahya ışıklarına hoş geldiniz. Ramazan gecelerinin en güzel yanlarından biri de hiç şüphesiz ki komşuların birbirlerine zaman ayırmalarıdır. Aynı sokağı ya da aynı apartmanı paylaşan insanlar iftar sofralarında bir araya gelirler ve iftar sonrasında da sohbet ederler. Şimdi sizleri çok eski bir Ramazan gecesine götürmek istiyorum. İstanbul'un Cihangir semtindeyiz. Cihangir'de iki komşu aile. Her Ramazan'da iftar sofrasını paylaşıyorlar. Bir iftar bir ailenin evinde, öteki iftar öteki ailenin evinde. Sadece aile üyeleri değil, o ailenin akrabaları da, yani teyzeler, dayılar, amcalar da katılıyor bu iftar sofrasına. Ve top atılıp ezan sesi duyulduğunda, iftarlar açıldıktan sonra herkes eline enstrümanını alıyor ve müzik başlıyordu. Bütün Ramazan böyle geçiyordu Cihangir Mahallesi'nde o iki aile arasında. Ve bu iki güzel ailenin iki de oğlu vardı. Tabii müzik ve sohbet ilerledikçe çocukların uykusu geliyordu. Çocukları bir köşede aynı yatakta yatırıyorlardı. Bu iki çocuk, iki güzel arkadaş. Çocuklardan biri şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne devam ediyor. Oyuncu. Tiyatrocu olmak istiyor. Zaten o çocuk 1962 yılında yine bir güzel tiyatrocu Gönül Ülkü ile evleniyor. Evet, çocuklardan biri Gazanfer Özcan. Peki Gazanfer Özcan'ın hiç unutamadığı, hep hatıralarında anlattığı, yer verdiği o Cihangir'deki unutulmaz Ramazan akşamlarında bir köşede beraber uyuduğu arkadaşı kimdi? Onun da adı Fecrettin. Fecrettin kaleci olmak istiyor. Cihangir hayatında amacına ulaştı. Fecrettin de kaleci olmak istiyor. Fakat babası buna karşı. Ailesi onun futbolcu olmasını istemiyor. Mahalle maçlarında top oynarlarken, maç yapılırken Fecrettin kalede, arkadaşlar bağırıyor. Fecrettin, annen geliyor. O kadar çevikti ki. Zaten çevik çocuk kaleci olur. Ağaçların dallarına çıkıyor. Ağaçlara gizleniyor. Bu yüzden ona kedi kaleci Fecrettin diyorlardı. Ve sonunda başarıyor. Liseyi zar zor bitirse de Fecrettin İzmir'e gidiyor. Karşıyakaspor'da kaleci olarak futbola başlıyor. Onu sonra nerede görüyoruz biliyor musunuz? Fenerbahçe'de. Evet, Fenerbahçe takımının kalecisidir. Lakin kendiyle beraber Fenerbahçe kalesini koruyan Cihat Arman olduğu için onun yedeği. Cihat Arman çok büyük bir kaleci. Onun yedeği Fecrettin. Fecrettin sadece futbolla ilgilenmiyor. Müziği çok seviyor. Piyanoya bayılıyor. Nerede bir piyano görse başına geçiyor. Saatlerce ayıramıyorlar onu. İstanbul'un ünlü müzik hollerinde şarkılar söylüyor, tangolar söylüyor. Hem kaleci hem de çok değerli bir müzisyendir Fecrettin. Ve Fecrettin askerliğini yaptıktan sonra o yıllarda yeni kurulan bir takım vardı. Adaletspor. Onun kalecisi oluyor. 3 yıl kaleciliğini yapıyor. Ve Adaletspor bir sezon son maçını oynamaktadır. O maçı kaybederse küme düşecek. Rakip de Galatasaray. Ama maçın son 3 dakikasına girildiğinde Adaletspor 3-1 galip. Kümede kalıyor. Başardı. Ne var ki Fecrettin birbiri ardına hatalı 3 gol yiyor ve Adaletspor maçı 4-3 kaybederek küme düşüyor. Bir daha da Fecrettin kaleci eldivenlerini eline takmıyor. Futbolu bırakıyor. Havacılıkla ilgileniyor. Uçuş kontrolü olabilmek için Amerika'ya gidiyor. Ama Amerika'da da yine müzisyenlerle birlikte dönemin en ünlü müzisyenlerle dost arkadaş oluyor. Televizyon programcılığı konusunda kendini geliştiriyor. Kurslara katılıyor. Ülkesine döndüğünde kaleci Fecrettin radyoda müzik programları yapmaya başlıyor. Ve bir gün yurt dışından dönerken Hollanda'da bir uçakta o dönemin çok ünlü bir şarkısı ona biletin üstüne Türkçe sözler yazıyor. İstanbul'a geldiğinde dönemin ünlü müzisyeni İlham Gencer'e bunu veriyor. Ve İlham Gencer de o şarkıyı Türkçe olarak söylüyor. İlk kez bir yabancı şarkı Türkçe sözlerle icra edilmektedir. Herkes çok beğeniyor. Ve yakın arkadaşlarından Adamo bir konserine yine onun çok bilinen, sevilen bir yabancı şarkıya yazdığı Türkçe sözlerle çıkıyor. Ve bütün salon alkıştan inliyor. Her yerde kar var.
O günden sonra da herkes Fercettin'in kapısını çalıyor. Ne olursun bana bir şarkı sözü yaz diye. Şunu söyleyebilirim ki, yani o yıllara ait, 60'lara 70'lere ait dinlediğiniz her iki şarkıdan birinin sözü işte o Gazanfer Özcan'la birlikte büyüyen kaleci, eski kaleci Fercettin'e aittir. Siz onu Fecri Ebcioğlu adıyla tanıyorsunuz. O güzel insan Fecri Ebcioğlu. Hepimize radyodan, televizyondan, konserlerden güzellik katan, hala duyduğumuz şarkılarıyla hayatımızı renklendiren Fecri Ebcioğlu'nu andık bu Ramazan gecesinde. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yeniden aynı saatte bu masanın etrafında